Herkese Endonezya'dan selamlar arkadaşlar. Bugün yeni çıkan ve benim de yeni aldığım Vivo IQ12 telefonu size tanıtacağım. Hem ürün incelemesi yapacağım hem de video, fotoğraf ve performans özelliklerini test edeceğim. Böylelikle size neden ve niçin bu telefonu aldığımı ürün incelemesi yaparak size anlatacağım. Hazırsanız hemen başlayalım arkadaşlar. Evet, herkese tekrar selamlar arkadaşlar. Öncelikle hemen kutuyla başlayalım. Kutuda gördüğünüz gibi BMW logosu ve M logosu dikkatinizi çekmiştir. IQ BMW'nin premium partneri. Kutunun içinden silikon bir kılıf çıkıyor. Ve en önemlisi 120 watt şarj aleti çıkıyor. Bu bayağı iyi. Bir haftadır telefonu test ediyorum. Gerçekten 20 dakikada telefonu hemen şarj ediyor. Bu en sevdiğim özellik oldu diyebilirim. Bir de dikkatinizi çekeyim. Şu an Samsung S24 Ultra'da bile artık şarj aleti çıkmıyor. Hemen isterseniz şöyle telefonun özelliklerini anlatmaya başlayayım. Evet, şimdi size biraz telefonun özelliklerinden bahsedeyim. Şöyle hızlıca ayarlardan girelim. Gördüğünüz gibi Fan Touch işletim sistemi kullanıyor. İşlemci olarak da Snapdragon 8 Gen 3 yani son çıkan işlemciyi kullanıyor. 3.3 Hz. RAM olarak da 16 artı 16 GB RAM'i var. Yani 16 GB RAM DDR-X RAM'i var ve sanal olarak da hafızadan 16 GB RAM kullanıyor. Android 14 versiyonunu kullanıyor. Şöyle göstereyim. En son çıkan Android 14 versiyonu var. Benim bu aldığım telefon 512 GB hafızaya sahip. Gördüğünüz gibi Android 14 son sürümü kullanıyor. Ekrandan bahsedeyim biraz da size. Ekran 3000 nit parlaklığa sahip. Gerçekten gördüğünüz gibi. Şöyle YouTube'dan bir görüntü açayım size. Gördüğünüz gibi gün ışığında bile gayet parlak ve net. 3000 nit parlak ekran parlaklığı var. Bu arada belirteyim, ekran tazeleme hızı 144 Hz. Yani şu an iPhone'dan ve S24'ten daha iyi. Şimdi biraz bir de size performansından bahsedeyim. Şurada oyun için Monster Mod diye özellik eklemişler. Hemen şöyle oyunu açalım. Size oyunu göstereyim biraz. Gördüğünüz gibi Genshin Impact'ı full ayarlarda maksimum bütün özelliklerini açtım ve gayet iyi çalıştırıyor. Bu arada telefonun da 5000 mAh pille geldiğini söyleyeyim. Pili de bayağı iyi dayanıyor. Evet, şimdi fotoğraf özelliklerine bakalım.
Gördüğünüz gibi 15 milimetre geniş açı var. 23 milimetre normal. 70 milimetre telefoto ve ondan sonrası 10x dijital zoom. 100x'e kadar çıkıyor. Şöyle göstereyim. Şöyle bir özellik koymuşlar. High resolution. Yüksek kalite. Bu da 50 megapiksele kadar fotoğraf çekiyor. Bunda da geniş açı 15 milimetre, 23 milimetre ve 70 milimetre olarak telefotoyu kullanabiliyorsunuz. Video özelliklerine bakalım. Video özelliklerinde 4K 60 kare standart stabilizasyon, ultra ve ufuk sabitleyici var. Burada da ufuğu sabitleyebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. 8K 30 kare çekiyor ama 8K'da tabi stabilizasyon çalışmıyor. Fotoğraf özellikleri böyle. Size çektiğim fotoğrafları ve videoları da gösteririm. Gördüğünüz gibi Google Play Store da var. Google Play Store'dan istediğiniz uygulamaları indirebilirsiniz. Gayet uyumlu çalışıyor. Şu an yürüyorum. Hem de mikrofonu test ediyorum. Şu an duyduğunuz telefondan gelen sesim. Evet, şimdi 4K 60 kare stabilizasyon testi. Arka kameradan çekiyorum. Evet, koşmaya başladım. Evet. 4K 60 karede böyleydi stabilizasyon testi. Evet, şimdi bu telefonu niye aldığımı bahsedeyim biraz size. Gerçekten tam bir fiyat performans canavarı. Yani şu an çıkış fiyatı $700 seviyelerinde. Avrupa'da ne olur tabii bilmiyorum. Şu an Türkiye'ye gelir mi onu da bilmiyorum. Ben telefonu Endonezya'dan aldım. Yani kredi kartından benden $712 falan çekti. Hatta tam olarak $712 çekti. S24, Samsung S24 Ultra ile karşılaştırdığınızda Samsung'un fiyatı $1200. iPhone 15 Pro Max'in fiyatı da $1600'a kadar çıkıyor. Yani arada muazzam bir fark var.
Yani içerisinde şu an Samsung S24 Ultra'nın kullandığı Snapdragon Gen 3 işlemcisi ve Adreno 750 grafik işlemcisi var. Yani Samsung'da ne varsa bu telefonda da var. Gördüğünüz gibi. Ekstra olarak da içinde 16 GB DDR3 RAM ile beraber geliyor. Yani şu an iPhone 15 Pro Max'te bile DDR RAM var. En son çıkan DDR3 RAM iPhone'da yok. Ekran parlaklığına gelecek olursak 3000 nit ekran parlaklığı var. Gördüğünüz gibi gün ışığında bayağı net ve iyi bir performans sergiliyor. Telefonda ayrıca 6 kanallı değişik bir soğutma sistemi kullanmışlar. Oyun oynadığınızda bile yani 30-40 dakikaya kadar ısınma problemi yaşamıyorsunuz. iPhone'larda bile duymuşsunuzdur. Isınma problemi hala devam ediyor. Bunda öyle bir şey yok. Ve en önemli özelliği 120 Watt şarj cihazıyla gelmesi. Yani gerçekten 15-20 dakikada şarj olması müthiş bir özellik. Anında telefonu şarj edebiliyorsunuz. Evet, genel olarak telefonu incelediğimizde gördüğünüz gibi CPU ve grafik işlemcisi olsun, RAM olsun. İçerisinde en son çıkan ve en iyi özellikler kullanılmış. Fiyatı da oldukça uygun. Yani $700 bandında fiyat performans canavarı. Telefonu bu yüzden seçtim. Umarım bu bölümü beğenmişsinizdir. Like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle içerikler görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Bay bay.